Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz kazağı çalışacağız. Klasik bir kazak modeli, sade, zarif. Ben crop olarak çalıştım. Sizler dilediğiniz gibi boyunu ayarlayarak uzatabilirsiniz. Çok güzel, zarif, sade bir model oldu. Yapımı çok kolay. Yakadan başlamalı, çok güzel bir model. Bu şekilde kendinden karışık renkli, kırçıllı bir iple ördüm. Sizler sade olarak da örebilirsiniz. Benim gibi kırçıllı iplerle de örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben her zamanki gibi S bedenine göre çalıştım. Yakadan başlamalı bir model. Kendi bedeninize göre nasıl artıracağınızı da zaten videomda detaylı olarak bahsettim. Hemen şöyle kazağımızın ölçüleriyle başlayalım. Evet, kazağımızın eni 42 santim. Boyu da şu yaka kısmının altından başladığımız zaman 36 santim. Bunları videoda da detaylı olarak söyledim ama şimdi yine de söylemek istiyorum. Şöyle yakadan başladığımız zaman, tam omuz kısmından pardon, tepeden başladığımız zaman 43 santim. Kollarını dilediğiniz gibi zaten öre üzerinize girip ayarlayabilirsiniz ama ben yine de söyleyeyim. Şuradan lastiği saymadan, yani yaka kısmındaki lastik kısmını saymadan ölçtüğümüz zaman 58 santim uzunluğunda. En genişliğini de söyleyeyim. Tam böyle vücuda oturan bir model değil. Hafif bol ama salaş bir model de değil. En genişliği şöyle 15 santim. Dediğim gibi videoda bütün detaylar mevcut. Bu çalışmayı yaparken 400 gram civarı sarma ip kullandım. 400 gram falandı sanırım. Sizler de kendi bedeninize göre bu sarma ipin gramını artırarak alabilirsiniz. Veya da normal 100 gramlık şekilde satılan normal iplerden de alabilirsiniz. Evet, kazağın detaylı fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şu anda ekranda zaten adresini görüyorsunuz. Açıklamalar kısmında da linkini ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videolarımın devamlılığı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, kullandığım iplerle başlamak istiyorum. Bu şekilde kırçıllı, çok güzel. Bu senenin moda rengi olan kahve ve tonlarından oluşan çok güzel bir ipim var elimde. Şöyle yapı olarak sarma 3 katlı bir ip. Göstereyim, bakın, krem var. Böyle mor gibi bir ton var. Bir de kahve var. Çok güzel. Şimdi ben bunu şöyle 2 kat kullanacağım. Tek kat sarılan bana yetersiz geldi. Hangi banttan istiyorsun? Turuncu. Tamam. Evet, 5 milimde misinalı şişim var. Yaka için şu kısmı geniş ama aralardan şöyle misinaları çıkararak ayarlayacağız. Şimdi hemen ilmek atarak başlıyoruz. Şöyle bir ipimi ayarlayayım. Anne, elimi kesmeyeceğim. Aferin kızım. Böyle mi anne? Evet kızım. Evet, şimdi ilmek atarak başlıyoruz. 92 tane ilmek atıyorum. Anne, yadeti bantı verir misin? Verir misin? Tamam, vereceğim. Evet, 92 tane ilmeğimi attım. Şimdi şu bitiş ipiyle, tamam canım, diğer ipimi güzel bir şekilde bağlıyorum. Çok sıkmadan, ilmeğimi örmemi engelleyecek kadar sıkmadan. Evet, ardından da örmeye başlayacağım. Şu bakın, misinam büyük olduğu için şöyle ara noktadan şu fazla kısmı çıkarıyorum ve bu şekilde ördükçe fazla kısımları aradan çıkararak böyle bir daire şeklinde modelimi devam ettireceğim. Şimdi şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Şu ilmeklerin bu kısmı altta kalacak. Şu kısmı üstte kalacak. Yani şöyle yaparsanız bozuk bir görüntü olur. Buna dikkat edelim. Şöyle düzleştirelim ördüğümüz parçayı. Ardından da olur kızım, olur. Burada bir kilitleme işlemi yapacağız şimdi.
Buradaki son ilmeği çıkarıyorum. Şuradaki ilk ilmekle yerini değiştireceğim. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi örmeye başlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeğimi şöyle çeviriyorum, alttan atlatıyorum. Yani bir nevi takla atlatıyorum aslında. Ve düz olarak örüyorum. Bir ters bir düz yapıyorum. Bu şekilde daha güzel bir yaka geçişi olacak. Kesme gibi durmayacak üstü. Bakın ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeği şöyle alttan döndürüyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Bak, bunu öbürlerini buldum bak. Teşekkür ederim. Bir tane tersimi ördüm normal bir şekilde. Düz ilmeğimi geldiği zaman şöyle şimdiden çıkardım. Alttan döndürdüm. Ve düz bir şekilde örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Bakın şu tırtık tırtık görüntü olmuyor. Şöyle güzel bir geçiş oluyor. Başlangıç noktamız yaka çok güzel olacak. Düz ilmeğimi şişten çıkardım. Şöyle parmağımın yardımıyla aşağıya gönderdim. Tekrar alıyorum şişime ve düz bir şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın yakamız çok güzel olacak. Ters örmüşüm, pardon. Aferin kızım. Bütün evi topladın mı? Evet. Bravo sana. Git bir de su iç hadi. Hiç su içmedin kahvaltıdan sonra. İçtim ya. Hayır, kahvaltıdan sonra içmedin Ela. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bir tane ters örelim, bir tane de döndürüp düz örelim. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, lastiği ben şimdi belli bir uzunlukta ördüm. Gördüğünüz gibi sayalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 sıra ördükten sonra artık bu lastik boyu benim için yeterli. Siz daha büyük olsun istiyorsanız daha fazla da tabii ki örebilirsiniz. Şimdi düz örme kısmına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sıra başlangıcındayız. Bu kısım bizim sıra başlangıcımız. Şimdi bütün ilmekleri düze çevirerek bir sıra örgümü düz bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bir sıra düz ördükten sonra şimdi artık roba ayrımına başlıyoruz. Bu şekilde 4 tane ilmek ayrıcına ihtiyacım var. Sıra başına hemen birinci ayracımı takıyorum. Taktıktan sonra 15 tane ilmek sayıyorum ve burayı birinci kol ayrımı için ayarlıyorum ve buraya ikinci ayracımı takıyorum. Orta kısım için ön veya arka için 31 tane ilmeğimi ayırıyorum. Buraya da diğer ayracımı takıyorum. Üçüncü ayracımı. ...15 bir tarafta, 31 ortada. Şimdi diğer kol için yine 15 tanesini ayırıyorum. Son ayracımı da buraya takıyorum. Evet. Şimdi
15-15 bir ayırdık. 31-31 de karşılıklı ayırıyoruz. 15-15 karşılıklı, 31-31 karşılıklı şekilde ilmeklerimizi ayırıyoruz. Yani kollar için 15 bir tarafta, 15 bir tarafta. Beden içinde 31 bir tarafta, diğer tarafta da 31 şeklinde ayırıyoruz. Şimdi ayırmış olduğum ilk kısımdan ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Şimdi sol kısımdan ilk artırmayı yapıyoruz. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bakın 2 tane ilmeğin içinden girdim. 1, doladım. 2, tekrar girdim. 3 tane ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım ve ilk artırmamı yaptım. Aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Aradakileri düz bir şekilde ördükten sonra geldik diğer ayraca. Burada da sağdaki 2 ilmeğe direkt ayracın sağındaki 2 ilmeğe direkt bakın çapraz bir şekilde giriyorum. Ve buradaki 2 ilmekten 1 doladım, 2 tekrar girdim, 3 tane ilmek çıkarıyorum. Ayracı atlatıyorum tekrar şişime. Şimdi solda kalan 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Düze çeviriyorum yani. Ve buradaki 2 ilmekten giriyorum. Yine 1 doladım, 2 ve tekrar girdim. 3 tane ilmek çıkarıyorum. Yani her ayracın sağından ve solundan 3'er tane ilmek çıkarıyoruz. Aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Bu aşamada misinamı rahatlatmak için şöyle çekiyorum. Ve örebileceğim şekilde rahat bir şekilde ayarlıyorum. Bakın diğer ayracın sağındaki 2 ilmeğim duruyor. Yine onlardan 3 tane ilmek çıkaracağım. İkisini aynı anda giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane doluyorum. İkinci ilmeğim. Tekrar giriyorum. Üçüncü ilmeğim. 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Ayracımı yine şişime aktardım. Soldaki 2 tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Buradaki 2 ilmekten de yine 3 tane ilmek çıkarıyorum. Yani ne yapmış oluruz aslında? Ayracın sağında ve solunda birer tane artırma yapmış oluyoruz roba için. Aradaki ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. Yine geldik roba ayrımına. Ayracın sağındaki 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyorum. Ayracımı yine şişime aktarıyorum. Soldaki 2 ilmeğin de gördüğünüz gibi yönünü değiştiriyorum. Ve bu 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde yine artırmamı yapmış oldum.
Aradaki ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Geldik sıra sonuna. Ayrıcın sondan artırma yapmıştık başlarken, sağından yapmamıştık. Şimdi sağdan da yine 3 tane ilmek çıkarıyorum ve ilk artırma sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir sıra artırma yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Bu sırada artırma yapmıştık. Bir sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi bir sıra düz olarak örmeye başlıyorum. Bütün ilmeklerimi bakın direkt düz olarak öreceğim. Artırma yaptığım üçlü ilmeği görüyorsunuz. Düz olarak örüyorum. Aradaki ilmekleri de yine düz olarak öreceğim. Ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bir sıra düz öreceğim. Daha sonra tekrar artırma yapacağım. Yine ayraçların sağında ve solunda kalan 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkararak bu şekilde istediğim beden uzunluğuna, büyüklüğüne gelene kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet, şimdi bir sıra düz olarak örüp döneceğim. Evet, tekrar sıra başındayız. Yine artırmayla devam ediyoruz. Şimdi sol taraftan 2 tane ilmeğin, evet canım, yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğin içinden giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Onlar bana lazım değil. Bir tane doluyorum, artırma yapıyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Yani ne yapmış olduk? 2 tane ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Aradaki ilmeklerimi diğer artırma noktasına kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, geldim bir diğer artırma noktasına. Yine ayrıcımın sağında 2 tane ilmek var. İkisinin içinden şöyle ilmeklerimi biraz gevşeteyim. Giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Ardından da şöyle bir tane başına doluyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar aynı noktaya girip bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Ne yapmış olduk? Burada da yine bir tane artırma yapmış olduk. Ayrıca şöyle aktarıyorum. Şimdi sola geliyorum. Burada da 2 tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İçinden girdim. Bir tane ilmek çıkardım. Doluyorum. Bir tane artırıyorum. Ortaya tekrar giriyorum ve örüyorum. Bu şekilde ayrıcın sağındaki ve solundaki 2'şer ilmekten artırmaları yaparak robamızı devam ettireceğiz. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Diğer ayrıca kadar. Ben takacağım bunu ya. Olur mu anne? Olur anneciğim. Sen bunu ya açsın, ben takacağım. Örgüye mi takacaksın? Evet. Anne bak. Çok güzel yaptım. Anne bak. Evet, harika yaptın kızım. Bak buraya bak. Buraya. Bakıyorum canım benim. Örgü örerek harika yapmışsın diyorum da bana diyor ki bak buraya, bak buraya diyor. Allah'ım ya.
Evet, yine artırma noktasına geldim. Ayracın sağında 2 tane ilmek bıraktım. Şimdi ikisinin içinden giriyorum ve artırmamı yapıyorum. Önce bir tane normal örüyorum. Doluyorum, artırıyorum. Bir tane daha örüyorum. Evet, bu şekilde ayraçlarımızın sağında ve solunda bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra hiç artırma yapmadan düz öreceğiz. Bir sıra artırma yapacağız. Bu döngüde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar kol kısmı robamız öreceğiz kendi beden ölçümüze göre. Daha sonra da önleri ve kolları ayırıp ve ayrı ayrı örmeye başlayacağız. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm, kaç sıra ördüm onu sizlerle paylaşacağım. Evet, ben belli bir uzunlukta ördüm, artırmalarımı yaparak döne döne ördüm. Sadece bakın, bu artırma kısımlarında 2 sırada bir artırma yaptım ve belli bir genişliğe ulaştı. Daha sonra da normalde 90 santimlik bir misinalı şişle ördüm. Ama üzerime giyip denemek için ikinci bir 90 santimlik misinalı şişi taktım. Şöyle yarı yarıya böldüm. Bu şekilde üzerimize giydiğimizde gayet rahat oluyor, yani dar falan olmuyor. Bu şekilde ölçüyü net bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi şu artırma kısmından söyleyeceğim. Sadece şu artırma kısmından, roba kısmından. Bir saniye. Evet, bakın şöyle ölçtüğümüz zaman 18 santim oluncaya kadar artırma yaparak ördüm. Üzerime giydim ve koltuk altına kadar geldi. 2 santim falan indi koltuk altına. Bu mesafe benim için yeterli. S beden için uygun. Siz daha fazla olsun istiyorsanız kendi bedeninize göre daha fazla artırma yaparak koltuk altı mesafenizi ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada artık sizin kendi bedeninize kalmış. Yani bunu M bedeni de artırabilirsiniz. L'ye de, XL'ye de, artık tamamen bu artırmalara bağlı. Evet, 18 santim olacak kadar artırma yaptıktan sonra şöyle ikiye katladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki kol kısmını, kol ayrımı kısmını gördüğünüz gibi şöyle şu artırma noktalarından şurada bakın ikili artırma ilmeklerimiz vardı. 2 tanesini kola bıraktım, 2 tanesini bedene. Bu tarafta da yine 2 tanesini kola, 2 tanesini bedene bırakacak şekilde kol ilmeklerini böyle ayırıp bir tane iple bağladım. Çünkü önce bedeni öreceğim. Burayı da aynı şekilde yaptım. Bakın ayrım noktam bu şekilde. Burayı bedene ayırdım. Şurayı kola ayırdım. Buradaki ilmek sayısını size söyleyeceğim. Öncelikle bedeni öreceğiz. Şimdi bedeni örmek için hemen başlıyorum. Bakın kolu ayırdığım noktada ip bağladım. Burayı daha sonra öreceğim için buraya şöyle aralarından ip geçirdim ve bağladım. Örerken kolay olsun diye. Şimdi bakın bulunduğum noktadan şuradan normalde böyle devam ediyorduk ya. Kolu ayırdım, direkt böyle geçeceğim için şurada hemen bir tane ilmeği çıkarıyorum. Bakın sağ taraftaki bir tane ilmeği çıkardım. Onun yerine soldan şöyle bir ilmek değiştiriyorum. Yani sağdakini sola, soldakini sağa getiriyorum ki burada bir kitleme yapayım. Hemen soldaki ilmeği ördüm. Sonra sağdakini örüyorum. Yine düz bir şekilde. Kalın ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir bağlama yapmış olduk. Yani bedeni arkayla önü bağlamış olduk. Şimdi aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Diğer koltuk altı noktasında da yine aynı şekilde bağlama yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi şu aradaki düz olan noktaları bir öreyim. Diğer koltuk altı kısmında görüşelim. Bu arada bu sırayı bitireyim. Kaç tane ilmeğim var onu da size söyleyeceğim. Evet bakın diğer koltuk altı kısmına geldik. Yine şöyle ilmeklerin yerini değiştirerek burada bir kitleme yapmam lazım. Sağdaki son ilmeği sola geçireceğim. Soldaki son ilmeği de sağa geçireceğim. Hemen şöyle bir ilmek değişikliği yapıyorum. Evet. Ve soldaki ilmeği örüyorum.
ardından sağdan sola geçirdiğim ilmeği örüyorum. Bakın burada ne yapmış olduk? Yine bir kitleme yapmış olduk. Bu şekilde bedeni tamamen birleştirdik. Bakın burada da kitleme yaptık, birleştirdik. Burada da kitleme yaptık, birleştirdik. Bu şekilde tamamen bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi bakalım kaç tane ilmeğimiz var. Burada artırmalarda, eksiltmelerde yanılma olabilir. Hani insanlık hali, belki daha fazla artırma yapmışımdır. Belki bir sıra eksik artırma yapmışımdır vesaire. Ama genel olarak şu ölçtüğümde, üzerime giydiğimde gayet hoş bir duruşu var. Eğer ilmek sayısı istiyorsanız, yani benimle aynı şekilde ilerlemek istiyorsanız, size de fikir olsun diye kendi ilmek sayımı paylaşacağım. Hemen sayıp geliyorum. Evet, şimdi saydım ben. Toplamda 128 tane ilmeğim var. Şimdi belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra modelimizi de değişiklik olacak kısımda ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım. Şimdi döne döne sadece gördüğünüz gibi bakın düz bir şekilde örüyorum. Her zaman üzerinde durduğum bir nokta var ki o da elinize lütfen kasmayın. Bakın rahat bir şekilde ilmeklerimi alıyorum. Ve gerçekten de duruşu çok güzel oluyor. Şu an gece olduğu için ışık yetersizliğinden dolayı renk garip görünüyor ama normalde şahane bir kahve tonlarından, kahve ile bordonun uyumundan olan muhteşem bir renk. Ve üzerime giydiğimde de renk tonu gerçekten çok güzel oldu. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi ben bedeni belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi bedene lastik modeliyle devam edeceğiz. Alt kısmını lastik modeli olarak bayağı bir uzun öreceğiz. Şimdi kaç santim ördükten sonra lastik modeline geçmişiz, hemen onu paylaşacağım. Şöyle bakın, koltuk altı mesafesinden sonra düz bir şekilde tuttuğum zaman 20 santim ördükten sonra lastik modeline geçeceğiz. Lastik örmeye başlıyoruz. Şöyle yaka kısmında bir tek bir çift lastik olduğu için bu kısmında da bir tek bir çift öreceğim. Siz eğer yaka kısmını iki tek bir çift yaptıysanız bu kısmı iki tek bir çift yapın, uyumlu olsun. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde modelimi kuruyorum ve belli bir sıra, onu size daha sonra kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Bu işlemi tekrar edeceğim. Yani yine döne döne bir tek bir çift öreceğiz. Bir tek bir çift diyorum ya. Bir ters bir düz öreceğiz. Bakın, bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz. Şimdi bunu döne döne belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç sıra ördüm söyleyeceğim. Sonra farklı bir işlem yapacağız. Evet, lastik kısmına başladıktan sonra şimdi ben normalde ikiye ayırıp örecektim. Böyle bir yırtmaçlı bir model düşünmüştüm ama çok bol salaş bir model olmadığı için o hoşuma gitmedi. O yüzden de o kısmı söktüm. 128 tane ilmeği düz bir şekilde, bakın sadece döne döne örerek lastik oluşturdum. Şöyle santim olarak söyleyeyim kaç santim uzunluğunda lastik örmüşüm. Evet, şöyle tam 10 santim uzunluğunda lastik ördüm. Ve şöyle boydan ölçtüğümüz zaman şu kısımdan söyleyeyim, bakın 43 santim uzunluğunda kazağımın boyu ve tam crop, yani gayet güzel boyu. Bu boy benim için uygun. Siz daha uzun istiyorsanız bu kısmını, lastik kısmını daha uzun yapabilirsiniz. Veyahut da düz örme kısmını biraz daha uzun yapıp lastik kısmını sonra yine benim kadar yapabilirsiniz. Şimdi beden kısmı bu şekilde. Kolunda ben bir tanesini ördüm. Şu kısımdan ilmek çıkararak ördüm. Şöyle alt kısmına da uzun bir lastik yaptım. Bu şekilde uzun lastik benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi diğerini de birlikte öreceğiz. Hemen başlayalım. Şurada zaten ayırdığımız ilmekler vardı, değil mi? İple bağladığımız. Bunları şöyle 40 santimlik bir misinalı şişim var. Ona geçireceğim. Ve örmeye başlayacağım. Hemen şuradaki ipimi çıkarıyorum. Evet, ipin üzerindeki ilmekleri şişime geçiriyorum. İpi daha sonra çıkaracağım. Öncelikle burada artırma yaptırarak 15 tane ilmek üzerinden artırma yapmıştık biliyorsunuz, kol üzerinde. Artırma yaparak ulaştığım ilmekleri bu şekilde bakın şişime geçiriyorum. Kolları eğer böyle 40 santimlik misinalı şişle örerseniz daha kolay olur.
Bedende kullandığınız şişle de örebilirsiniz ama bu şekilde daha pratik oluyor. Onu söylemiş olayım. Evet, bütün ilmeklerimi şişime geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, artırma yaparak elde ettiğimiz bu ilmekleri şişime geçirdim. 42 tane ilmeğim var. Bakın şu kısımda, koltuk altı kısmında böyle bir açıklık oluştu. Şu artırmayı yaptığımız kısım. Şimdi bu 42 ilmeği eğer döne döne örersek çok dar bir kolumuz olacak. Ve şu kısımdaki açıklık çirkin duracak. O yüzden de hemen bu aşamada ipimi alıyorum. Şöyle ilmek çıkarmaya başlıyorum. Bu alt kısımdan da ilmek çıkaracağız. Hem kol için gerekli ilmek sayısına ulaşacağız. Dar olmayacak. Hem de bu aşağı kısımdaki o ayrık görüntüyü kapatacağız. Bu şekilde çok güzel olacak. Şuraya hemen düğüm yapıyorum ilmeğimi. Evet. 42 idi ilmek sayım. Bakın 43 oldu. Tekrar artırıyorum. 44. 45. Böyle artıra gidiyorum. Şuradan da bir tane artıralım. 46. 47. Bakın araları doldurarak gidiyorum. 48. 2 tane daha artıracağım. Bir tane bu noktadan. 49. Bir de tam şu kısımdan yapalım da şurayı bağlayalım. Ve 50. Bakın 50 tane ilmek oldu. Şimdi bulunduğum noktadan direkt ilmekleri çıkardım ya, 50 tane ilmeğim oldu bakın. Örmeye başlıyorum kolu. Düz olarak öreceğim öncelikle. Düz olarak döne döne belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra da bir ters bir düz lastik modeliyle devam edeceğiz. Bakın bu şekilde direkt düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Böyle 40 santimlik misinalı şişle örmek çok kolay oluyor. Aksi halde bir de aralardan misinayı çıkarıp hani uğraşmamız gerekecek. Böyle daha pratik. Evet bakın bu şekilde. Şimdi döne döne kolu öreceğim. Biraz daha göstereyim. Normal düz örgü yani. Hiçbir numarası yok. Evet bu şekilde. Şimdi ne kadar kaç santim örecekmişiz hemen söyleyelim. Bakın şu tepe noktasından yakadan sonra santim olarak ölçeceğim. Daha kolay anlaşılsın diye. Yakadan başlıyoruz. Lastiğe kadar 47 santim. Bakın 47 santim uzunluğunda dümdüz öreceğiz döne döne. Daha sonra 47 santim olduktan sonra da şöyle 13 santim bakın lastik örmüşüm. Bir ters bir düz. Daha sonra da 13 santim lastiği öreceğiz ve kapatacağız. Bu şekilde toplam santimi de söyleyeyim. Toplam 59 santim. Şöyle ölçtüğümüz zaman kol uzunluğunu, çünkü biraz şu kısımlara gelen bir model istiyorum. Çok kısa kol istemiyorum. Şöyle hafiften elimi de örtecek şekilde istediğim için de bu şekilde benim için uzunluk yeterli. Şimdi bu şekilde öreceğim ve daha sonra ilmeklerimi kapatacağım. Evet, kolda diğeriyle aynı uzunlukta ördüm. Gördüğünüz gibi. Diğer kolda aynı şekilde çok klasik güzel bir kazak oldu. Üzerinden de hafif buharlı ütüyle sadece düz örgü yaptığım kısımları ütüledim. Lastik kısımlarını bakın aşağısını, kolları ve yaka kısmını ütülemedim. Çünkü lastiği ütülerseniz genişler ve duruşu çirkinleşir. O yüzden lastik kısmına girmeden sadece şu düz örgü yaptığım kısımları ütüledim. Ve gerçekten de çok güzel oldu. Şu an gece çekim yaptığım için renkler böyle çok soluk duruyor ama normalde çok canlı ve çok güzel renkleri var. Şöyle yakından da yine gösterelim. Evet, kazağımız bu şekilde hazır. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Modası hiçbir zaman geçmeyecek. Klasik, çok güzel, zarif bir kazak oldu. Yakadan başlamalı. Sizler de videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz.
Farklı bir projede görüşene dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun, beni takip edin ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.